Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte bu sefer çok özel bir konuğumuz var. Alperen Şengün bizimle birlikte. Hoş geldin Alperen. Hoş bulduk. Seni burada ağırlamak çok güzel. Hani bir yandan çok yoğun olduğunu biliyoruz. Hem işte geçen sezondan sonra muhtemelen çok az tatil yaparak çalışmalarına devam ettin. Hem de zaten yeni sezon hazırlıklara yavaş yavaş başladın. Duyduk abi, ne tatili ya. Buradan direkt idmana gidecekmiş. Burada çalışmalar bittikten sonra Houston, oradan gelip milli takımı. Baba hiç tatil yok mu? Evet, bu sezon öyle çünkü seneye benim için çok önemli bir sezon. Aslında her sezon benim için çok önemli. Ama seneye artık hani bir şeyleri kanıtlamamız gerekiyor takım olarak da ve bireysel olarak da. O yüzden seneye benim için çok önemli. Öyle çok tatilim yok, evet. Çok teşekkür ederiz ama bize zaman ayırdığın için. Ne demek canım, ben teşekkür ederim. Bir yandan da tabii NBA sezonu da devam ediyor. Sonlara doğru genel olarak NBA finaline dair de sohbet edeceğiz ama biz seninle geçen sezon, normal sezon üzerinde biraz konuşmak istiyoruz. Temelde senin için nasıl bir sezondu? Ya benim için güzel bir sezon geçti diyebilirim yani. Ama daha iyi olabilirdi. Her zaman daha iyisi var sonuç olarak. Sezona iyi başladım. Benim için her zaman nasıl söyleyeyim yani bir maça başlar gibi. Ne zaman maça iyi başlarsam öyle devam ediyorum. Maça kötü başlarsam hani şey yapıyorum. Ama sezona zaten fokustum. Ve yani özgüvenim var. Genel olarak milli takımda da öyleydi. Milli takımdan sonra direkt zaten 2 gün sonra direkt Houston'a gittim. Yani hemen oraya fokus şeyimi verebilmek için. O yüzden sezona iyi başladım. Ve zaten dediğim gibi orada bana o şeyi verdiler. Rahatlığı verdiler. O yüzden İyi geçti yani benim için sezon. Tabii zaman zaman sıkıntılar oldu ama tabii ki de. Ama o güveni verdiler dedin ama o güveni alman biraz zaman aldı gibi. Yani sezon başında bu takımın ana karar vericilerinden ve ana bir oyuncularından biri gibi çok en azından bizim dışarıdan gözlemimiz Koç Stephen Silas ve ekip seni o kadar da ön plana çıkaramıyordu. Yani o kadar ana güvenilir parça gibi değildin. Sezon ilerledikçe galiba o güveni biraz daha fazla kazandın. Ya aslında gerçekten öyleydi. Sezon başında yani ana silahlardan biri olarak da görünmüyordum açıkçası. Ama sonra tabii zaman geçtikçe bu aslında beni daha çok hırslandırdı. Orada yani motivasyonumu daha çok arttırdı. Çünkü yani ben altyapılarda da burada da hep takımın önemli oyuncularından biriydim ve hani hayatım öyle geçtiği için ve ona kendimi adapte etmeye çalıştım orada. Dediğim gibi onların o bir an şeyi bana daha çok motive verdi açıkçası. Daha çok çalıştım, daha çok fokus oldum. Öyle oldu yani. Bir de senin oyun stili itibariyle yani pek çok şey yapabildiğini biliyoruz ama tamamlayıcıdan çok daha karar verici konumda daha da değer kazandığını görüyoruz. O da özellikle takımın gardları düşünüldüğü zaman, takımın kurgusu düşünüldüğü zaman kolay ikna yani gerek koçunu gerek takım arkadaşını ikna etmek için yok kolay yani. Topu bana verin, daha iyi şeyler olacağı sezon içinde takımın oraya geldiğini gördük ama o çok zor bir süreç oldu anladığım kadarıyla. Ya nasıl söyleyeyim? Takımda da aslında beni point center yani koç da ne kadar şeyimiz olsa da point center olarak görüyordu beni. O da bana bir özgüven verdi açıkçası. Çünkü Kevin Porter hani birinci guard'tı, ikinci guard olarak da beni görüyorlardı. Ve ben daha çok hani kendime değil de takım arkadaşlarıma oynamaktan daha çok zevk alan bir oyuncuyum açıkçası. Yani ben oynatmayı daha çok seviyorum çünkü daha çok mutlu ediyor beni. O yüzden de takım arkadaşlarım bana orada çok güvendi. Ben de çünkü o şeyi verdim onlara orada. Yani o hissiyeti verdim orada onlara. Onlara daha çok güvendi bana. Çünkü hani şöyle bir şeydi. Takımda hani tabii guardımız Kevin Porter var ama hani çok böyle takım oyunu oynayamadık yani bu sezon. Ve ona evet takımı ona o konuda yardım etmeye çalıştım. Ben elimden geleni yaptım o konuda. Bir arada zaten gardımız sakatlandı. Orada daha çok bana bir şey düştü. Zaten sezonun ortasına doğru senin biz daha fazla top kullandığını gördük. Yani serbest atış çizgisine de o elbow civarına daha fazla çıktın ve daha çok top dağıtmaya başladın ki o rolü almak aslında genç bir uzun olarak çok zor. Yani NBA'de şu an evet pasör uzunlardan bahsediyoruz ama NBA tarihinde bile bir elin parmaklarına anca geçecek sayıda pasör uzun var. Yani o akışı sezon içerisinde sen de daha fazla sana verdiklerini hissettin herhalde değil mi? Evet ya o dediğim gibi yani genelde Kevin Porter Jr.'da oyun hep kuruluyordu. Dediğim gibi o varken de ben ikinci point center gibi oynuyordum zaten. O sakatlanınca daha çok bana bir şey düştü. Sorumluluk düştü. Ben de onu kaldırabildim açıkçası oradayken ve takım arkadaşlarım da bana yardım etti bu konuda bayağı. O dönemimiz çok iyi geçti. Tabii ondan sonra tabii yine aynı şeye devam ettik. Yani KPJ'ye geldikten sonra da aynı sisteme devam ettik. Yani güzel oldu benim için.
Orada koç şeyden bahsediyordu genelde Stephen Silas. Şimdi birazdan Ime Udoka'dan da bahsedeceğiz ama sizi böyle belirli kurallar çerçevesinde oynatmamak istediğini hep söylüyordu. Yani bir akışın içerisinde biraz read and react, yani oyunu okuyarak öğrenmenizi istiyordu. Bu biraz zor oldu mu sizin için? Yani belirli kurallar değil de daha akışa adapte olmak. Ya aslında nasıl söyleyeyim? Çünkü NBA'de oynamak gerçekten zor. Hani ben buradan Avrupalı oyuncular söylüyor hani Avrupa daha zor falan diyorlar ama hani gerçekten NBA farklı bir dünya yani. Hani Avrupa tabii ki de zor ama hani ben de oraya gitmeden önce diyordum bence NBA daha hani şeydi çünkü okullarda şeyleri görüyorsun. Öyle düşünüyorsun. Ama Daha oraya basit geliyordu değil mi evet, uzaktan daha basit bakınca? geliyorsun ama orada yani hiç öyle bir şey yok yani. Oyuncu seviyesi bireysel Evet, olarak. hem oyuncu seviyesi hem de yani nasıl söyleyeyim ilk 2 yıl bizim için gerçekten sadece öğrenmeyle geçti yani. Şimdi kaybetmeyi genelde orada öğrendik. Hani yani O dersi bayağı aldınız maalesef. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Mesela kaybettin mi hayat duruyor abi burada. Anladın mı? Hani zaten burada bir haftada yani Max Euroleague'de oynuyorsan 2 maç oynuyorsun ya da 3 maç oynuyorsun. Burada abi kaybettin mi hayat duruyor yani ama Amerika'da öyle bir şey yok onu öğreniyorsun. Çünkü 2-3 günde bir maçın var üzülmeye vaktin yok yani. Çünkü ben ilk başta o psikolojiyle gittim buraya. Mesela kaybediyoruz ben çok üzülüyorum falan ama sonra o üzülmen senin diğer maça performansını etkiliyor yani. Mesela o psikolojik şeyi öğrendik orada. Ve nasıl oynamayı öğrendik açıkçası. Hani Jalen'la, KPJ'le daha iyi uyumlar sağladım. Mesela ben KJ'le daha çok işte Kenyon Martin'le daha çok uyum sağladım. İşte Jabari ile. Yani hepimiz birbirimizi öğrendik açıkçası. Ve umarım hani çok genç bir takımdık. Yani hala öyleyiz açıkçası. Yani hala 20-21 yaş ligin en genç ortalamamız. takımlarından biri. Evet, ligin en genç takımlarından biriyiz. Dediğim gibi öğrenmeyle geçti. Seneye umarım hani zaten iyi planları var diye biliyorum Hüsnü Rakıs'ın. Yani onlarla beraber, iyi veteranlarla beraber daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Oyunda en farklı gelen şey neydi sana Avrupa'dan sonra? Yani kaybetmeyi öğrenmek, çok sık maç olması, bunlar hep biraz daha NBA'in genel psikolojik tarafıyla ilgili ama mesela oyunda giderken düşünmediğin ama orada fark ettiğin neler var? Orada ya ben schedule'ın şimdi hani biliyorsun çok maç var ama bu kadar zor olduğunu bilmiyorsun yani abi. Bir de Amerika'nın ne kadar büyük olduğunu fark Çok etmiyorsun değil büyük mi? yani. Bir de mesela uçuyorsun 4 saat, 3 saat, 2 saat. Tabii özel jetlerle uçuyorsun ama yine de yoruyor abi yani. Tabii canım. Mesela maçtan çıkıyorsun. Gece mesela oynuyorsun orada 7-8'de. 10'da maç bitti diyelim 10.30'da. Duş alma vesaire işte yemek ye falan. 12'de mesela havalimanına gidiyorsun. İşte gece uçuyorsun gittiğin yere 2 saat 3 saat. Gece 2'de 3'te otele giriyorsun mesela yani. İşte uyuman zaten hangi yere uyuyacaksın o şey olsun. Zor yani. Sonra Gerçekten zor. kalk maç var diyor Yani biri. sabah da mesela idmana gidiyorsun abi onunla yani. Anladın mı? Zor. Ki idman takvimi de biraz daha farklı tabii. Tabii. Daha az idman var. Daha şut rantlar aynen. var. Daha bireysel idmanlar. İşte 1 saat, 1,5 saat. İşte oynayanlara karşı değişiyor. Bu ama aynı zamanda bireysel disiplini ve bireysel çalışmayı çok daha ön plana çıkıyor. Yoksa hani takımın zorladığı idman olmadığı için senin hem formda kalman hem kendini geliştirme adına sana düşen bireysel sorumluluk çok daha yüksek. Evet orada öyle abi. Yani kendin bir şey itmen lazım, push etmen lazım kendini. Ama bizim takımda şöyle bir şey var. Gerçekten mesela ben Türkiye'de nasıl öğreniyorsun? Hani burada seni hep push ederler, yap, et, hani sakatlandın, yarın oyna falan hep böyle itiyorlar yani burada. Ama işte NBA'de öyle bir şey yok. Ben de açıkçası şöyle bir insanım. Hani beni birinin daha çok push ederse ben daha çok fokus oluyorum. Daha öyle bir insanım. Ben oraya gittiğimde söyledim orada training koçlara işte normal işte head koçumuza, asistan koçlarımıza söyledim. Ve gerçekten orada da aslında öyle bir ortam var. Hani beni çok push ettiler yani. Bizim training koçumuz. İstersen yapıyorlar. İstersen yapıyorlar evet ama istemezsen de yani öyle bir şey yok. Kendi individual yani sana kalmış her şey. Ona göre yapıyorsun ama dediğim gibi bizim öyle bir ortamımız yoktu ki öyle olmadığı için çok mutluyum gerçekten. O yüzden de benim gelişimim orada daha çok şey oldu. Yeri gelmişken hani Avrupa ile farkı konuşmuşken özellikle kuvvet ve hız konusunda da NBA'de oyuncular herhalde başka bir seviyede. Yani sen burada mesela çok genç yaşta sonuçta Türkiye Ligi çok gerçekten Avrupa'nın kalburüstü liglerinden biri. Sen burada MVP oldun çok genç yaşta. Ama hız ve kuvvet açısından orası biraz daha farklı. Evet ya abi. Aslında mesela orada savunma yapılmıyor gibi görünüyor çok ama abi herkes o kadar yetenekli ki hücumda. Yapamıyorsun zaten yani. Yani zor yani. Ve zaten defensive bizim şeylerimiz o planlar falan hep onlara göre ayarlandı. O yüzden zordu ama inşallah daha iyi olacağız. Orada herhalde senin yani Stephen Silas'la da bir ilişkin var tabii ki. 2 sezondur beraber çalışıyorsun. O herhalde sana biraz daha push eden, seni biraz daha ittiren koçlardan biri de John Lucas'tı herhalde değil mi? Tabii. Bizim dergiye verdiğin röportaj. Yani biraz böyle baba oğul gibiyiz hatta. Bana çok sinirleniyor bazen demiştin. John Lucas tam aslında şey yani Avrupa
Daha yaşanan hani eski old school yani bayağı. İşte kızar, bağırır, eder. Artı üstünde de tabii tarihten gelen çok büyük bir ağırlığı var. Aynen zaten çok büyük bir ağırlığı var. İşte birinci sıradan draft. Hani tabii sonra sıkıntılar olmuş ama yani inanılmaz bir koç. Belki de o sıkıntıları aşması onu çok daha özel bir yere getirdi. Yani bir uyuşturucu sıkıntısı olmuş geçmişte ama öyle bir şey şimdi var. çok da iyi bir örnek oluşturuyor genç oyunculara. Çok şu an iyi ya. Bence yani benim öğrendiğim basketbol yani bu altyapıdan Türkiye'den öğrendim. Old school hani daha çok işte kızsınlar, bağırsınlarken anlayabileyim. Ben hep öyle adapte oldum hayatım boyunca. Yani orada da gerçekten oraya gidip o ortamı bulmak benim için büyük bir şanstı yani. Güzel oldu orada. John Lucas'la gerçekten baba oğul gibiyiz. Bana kızar eder, yemeğe çıkarız hep. Kötü olduğumda kötü olduğumu söyler yani. Hiç öyle bir şey yok. Hani olur ya bazen hani hep seni pohpohlar falan, öyle bir insan değil yani. Yani orada kimse aslında öyle bir insan değil. Ama Lucas dediğim gibi daha yakınız. İşte bana orada gerçekten sahip çıktı ilk gittiğimden beri. Ve şöyle başladı John Lucas'la ilişkimiz. Ben ilk gittiğimde işte Summer League, işte draft seçildim falan. Sonra Las Vegas'a gittik Summer League için. İtman yapıyoruz falan. Bir de orada tabii takımının kendi oyuncuları da oluyor. Yani Summer League'de oynuyor. Mesela o zaman John Wall falan vardı. O John Wall'la falan çalışıyordu. Ben İngilizce falan da bilmiyorum o zamanlar tabii. Ve zaten Lucas'ı bu arada yani Amerika'dakiler de anlayamıyor yani. Takımdakiler de anlayamıyor çünkü konuşma şeyi çok şey yani. O yüzden takımdan farklı ya. Ben İngilizce bilmiyorum ama Lucas'cıyı kimse bilmiyor zaten. Gerçekten kimse anlamıyor. Bu arada mesela konuşuyor. Mesela KJ falan diyor ki Lucas diyor İngilizce falan konuşmuyor diyor. Başka dil konuşuyor falan. Anlamıyorsun çünkü. Öğrendi mi Lucas'cıyı? Lucas'cıyı anladık evet artık. İngilizce ne durumda? Yani anlamasına o okey diyorsun yani. O şey yapıyor aynen. Yani orada ilişkim şöyle başladı. John Wall'la idman yapıyordu o zamanlar. Biz de işte sahadan çıkmamız lazım ama beni işte hani çıkartmaya çalışıyor. Ben de bir tane daha atayım falan filan. Orada çok hoşuna gitti. Ondan sonra gerçekten orada başladı bir ilişkimiz yani. Ondan sonra hep böyle baba oğul gibiydik yani orada. Bir yandan peki Silas'la ilişkin nasıldı? Çünkü 2 sezon çalıştınız. Sezon sonunda takımdan ayrıldı tabii. 2 takım onunla anlaşmayı bitirdi. Evet. Yani ki Silas da sana dair basında hem çok övgüler sıralıyordu hem de bir yandan da Alperen'in şuralarda gelişmesi lazım diye. Özellikle savunma tarafında çok söylüyordu sana. Ya bu arada Coach Silas gerçekten dışarı hayatında inanılmaz bir insan. Yani inanılmaz iyi bir insan, inanılmaz anlayışlı, yani konuşur, işte oyuncularla konuşur her zaman, çok iyi bir insan yani. Ya onun için de zordu açıkçası. Çünkü o da ilk defa head coach oluyor. Tabii evet. Kaç yıldır, 25 yıldır falan NBA sezonunda ama yani ilk defa head coach olup. Bir de babası da koç oradan geliyor. Artı o göreve geldiğinde çok daha farklıydı takım. Evet. James Harden falan takımdaydı. Harden yöneteceğim diye gelmişti takım. Tabii canım yani. Çok başka bir anda takım tamamen yeniden yapılanmaya geçti. Yani o yeniden yapılanma takımına gelmemişti. Aynen öyle. Yani 20 yaşında yani daha yeni NBA'ye gelen oyuncularla o da yeni bir koç oldu. Tabii yani nasıl kontrol edeceğini hani şey yapacağını tam hani yaptı aslında, bizi çok güzel kontrol etti. Şey yaptı ama sadece bir başarılı olamadık yani. Yani onun için de çok üzüldüm gerçekten. Kendimiz için de üzülüyoruz tabii ama onun için de bence hani daha iyilerini hak eden bir koç bence. Ne kadar hani sıkıntılar olsa da medyaya böyle yansısa da hani o şeylerimiz. Ama bizim her zaman ilişkimiz çok iyiydi. Biz her zaman evine işte barbekü yapmaya giderdik. Hani dışarıda yemeğe giderdik. Yani öyle bir insandı çok. Ve çok tecrübeli bir insan abi, koç abi hani. Tabii canım. Birinci asistan koç LeBron'un rookie sezonunda, Curry'nin rookie sezonunda yani. Luka'nın rookie sezonunda. Ondan öncesine geldi. Abi çocukluktan itibaren babası zaten tabii yıllarca canım. Koç olduğu için hani sürekli o ortamda bulunmuş. 90'lardan beri yani NBA'in bütün dönüşümünde tabii adam kenarda. Tabii ki. Çok yani, zor bir şey bir yandan. Çok büyük tecrübe ama işte zor olduğunun içinde yani. Yeni bir takıma gelip hani oraya o şeyi. Ve hani özellikle veteran guardlar olmadığı zaman evet. O biraz da zor oluyor. Artı hani gerek biri yok yani. Gerek Jalen Green gerek Kevin Porter Jr. çok kolay guardlar da değil. Yani çok toplu oynayıp çok da oyunu kurmakta da zorlanabiliyorlar. Orada zaten merak ettiğim nokta o. Yani oyunu çok hızlı oynamaya çalışıyorsunuz siz. Çok erken hücum yapmaya, transition oynamaya çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da çok fazla top kaybı yapıyorsunuz normal olarak. Daha öğrenmeye çalıştığınız için o tempoyu. Evet, dediğim gibi aynen. Orada odaklanmak kolay, zor mu peki senin için? Yani sen uzunsun bir de. Hani uzunlar neticede koştuğu zaman diğer sahaya tekrar bu tarafa geliyorsun. Açık alanda oynamak uzunlar için biraz daha zordur. Her ne kadar sen transition'a çıkmayı sevsen de. Yani şöyle bir şey. İyi savunma, iyi hücumdan başlıyor her türlü. Çünkü hani top kaybı yapıyorsun, kötü atış yapıyorsun. Bu dönüş kötü oluyor. Ve biz bunları hani bu sene iyi kontrol edemedik. O yüzden hani yani aslında bakarsanız biz sezonun çoğu maçında hep 4. periyota kadar öndeydik yani. Hatta farklı evet. Önde olduğumuz maçlar var. Çok kafaya girdiğiniz maçlar oldu. Biz şeyi öğrenemedik yani. Maç sonu nasıl oynamayı öğrenemedik. Yani 4. periyoda bakıyorsun öndeyiz yani. 10 sayı, 8 sayı böyle bir farklarımız da iyi takımlara karşı yani bu arada. Ama son 5 dakika, 6 dakika hep o kontrolü kaybettik elimizden. Hep
orada verdik yani maçlarımızı. Ama onun dışında yani gerçekten 3 periyot oynansa maç yani gerçekten biz çoğu maçı kazanmıştık yani. Orada Jalen Green'le iletişimini soracağım senin. Çünkü sonuçta Houston Rockets geleceğe dair de bir plan yapıyor ve burada hani kısa olarak Jalen Green'in üzerine, uzun olarak da senin üzerine takım şu anda kurulmuş vaziyette. Birebir saha içi iletişiminiz nasıl? Sonuçta muhtemelen bu sezonda artık daha fazla birebir oynayacaksınız. Hani doflarla, pick and roll'lerle. Hani daha iyi tanıdınız mı birbirinizi sahada? Ya biz de hem saha içinde hem saha dışında çok vakit geçiren bir takımız açıkçası. Yani her yere takımca gidiyoruz, her yere takımca vakit geçiyoruz. Jalen'la benim ilişkim her zaman hani ilk geldiğimiz zamana göre şu an çok farklı. Gerçekten çok öğrendik yani. Ve şu an hani görüyorsunuz illa bu sezon çok ikili oyunlarımız oldu. Bu ilk sezon bunu göremezsiniz yani. İlk sezon yoktu açıkçası. Çok nadir böyle pozisyonlarımız vardı ama bu sene gerçekten öğrendik. Hep işte araşırız hani maçlardan sonra konuşuyoruz. Hani iyi misin, nasıl hissediyorsun? Çünkü hani maçımız var bir daha işte fokus olmamız lazım falan. İletişimimiz çok iyiydi. Dediğim gibi hani yani ileride belki de ikimiz de çok yani ben çalışıyorum iyi bir oyuncu olmak için. O da hani çalışıyor. Umarım ikimiz de iyi bir oyuncu oluruz ileride. Çok atlet bir de o değil mi? Evet. Yani inanılmaz sıçrıyor. Uçuyor yani. Çok ama hızlı. zayıf yani. Fit yani. O yüzden uçuyor yani. Devamlılığı çok düşük ama onun da ya. Yani ve çok top kullanıyor. Yani Tabii. gereksiz fazla top kullanıyor ama işte bunlar yavaş yavaş yontula zaten bir heykel oluşuyor. Evet. Yani sezon yani aslında bakarsanız All-Star arasından sonra daha bir basketbol oynadık yani. Hani öğrenmiş artık hani biliyoruz çünkü son periyotları da iyi oynamaya başladık. Yani dediğim gibi öğreniyoruz. Umarım seneye daha iyi bir sezon geçecek bizim için. Daha iyi fokus, daha öğrenilmiş, daha tecrübeli bir şeyimiz geçecek. Peki Orada bir kusura bakma abi. Jabari ile iletişimini de merak ediyorum. Ben çünkü Jabari de bu takımın ana oyuncularından biri olacak ve sezon sonunda toparlandığını gördük. Yani sezon başı baskının altında biraz sorun yaşadı. Ama sezon sonu böyle daha pozitif bir Jabari Smith vardı. Evet ya sezon başında da kendini çok hissediyordu. Hani abi şöyle bir sıkıntı var orada. Hani ilk 5'ten seçiliyorsan o büyük sorumluluğun var yani. O sana da zaten o baskıyı veriyorlar orada. Pardon, o bir de bir seçilecekken son anda Evet. 3'e düşünce bir de kendi kötü, tuhaf hissetmiş de olabilir. Evet büyük ihtimal. Çünkü 1 diye söz vermişler falan. 1 olmadı 2'ye söz vermişler. Olmayınca tabii 3'e. Yani o da bir orada şey ama her türlü tabii geldiğinde çok fokus geldi ve Jabari çok çalışkan bir yani oyuncu. Gerçekten öyle böyle değil. Yani çalışır sağdan çıkmaz. Mesela bazen orada riske atmıyorlar hani sen hani ilk 5'ten hani çok böyle şey yapmıyorlar seni. İşte sen buraya girme sen şey yapma diyorlar ama mesela o hiç çıkmaz. Hayır diyor ben yorulmadım oynayacağım falan. Çok çalışkan. Savunmada da çok mücadele ediyor. Evet. Çok iyi bir savunmacı da olabilir bir de yani. Olabilir Çok temeli yani. de var. Evet. Fizik olarak şu olarak anda çok iyi yani. ama zayıf şu anda. Ona rağmen hiç mücadeleden vazgeçmiyordu. Yani zayıf ama güçlü yani Jabari. Yani gerçekten güçlü ve kolları da uzun olduğu için. Blokçu çok iyi. Evet. Birkaç yıl fizik olarak daha geliştikten sonra çok daha etkili olacak gibi gözüküyor. Kesin, kesin. Ben şeyi soracaktım. Kendi gelişimine baktığın zaman ne konuda iyiye gittin ve bundan sonrası neler? Hani ben dışarıdan bakan biri olarak senin bu sezonu bu geriye eğilerek yaptığın bir atış var ya belden kırılarak. Evet. O herhalde nevi şahsına bir mesele. Ben NBA'de onun yapıldığını görmemiştim. Sonuçta mesafe açmaksa rakiple sen onu eğilerek yaparak bu push shot yani yarı floater yarı tekel atış gibi onu mesela çok acayip bir noktaya getirdin. Evet, bu da senin geliştirdim gerçekten. ve o birebir silahın olduğu zaman her şeyini daha kolaylaştırıyor. Evet. Benim dışarıdan gözlemim bu. Sen onun dışında neleri gördün? Bir de mesela ben gene dışarıdan bir gözlem olarak hala biraz fazla top kaybı yaptığını düşünüyorum. Sen kendinin nereden nereye geldin ve bundan sonra nereye gidecek gibi görüyorsun? En iyi geliştirdiğin yönler, daha geliştirmek istediğin yönler. Ya dediğin gibi floater'ı iyi geliştirdim. Çünkü şöyle bir şey abi. İlk sezon mesela hani çok şut atmıyordum. Hani floater'da atmıyordum. Mesela 2.20'lere karşı oynuyorsun. Kolay değil içeriden atmak. Ama işte onu bu sene şey yaptım hani çözdüm nasıl oynayabilirim. Çünkü hala çok şut atmıyorum ama atıyorum yine hani geldiğince artık. Ama hani ne yapabilirim? O floater'ımı geliştirdim. Şimdi mesela Rudy'ye karşı oynuyorum. Yani içeride abi büyük bir etki sonuç olarak ama o mesela floater durduramıyor yani anladın mı? Çok iyi oynadın o maçta da Rudy'ye yani karşı. anladın mı? Onu kimse durduramıyor. Şöyle atıyor abi. Eğilerek böyle belden kırılıyor Alperen. Onu o şeyin hissiyatı... Kimse taklit edemiyor bu arada. Evet, hissiyatını iyi şey yaptım onun. O floater'ı hiç şey yapmadan, düşünmeden tık tık hani şeye gerek yok artık. Abi ben geçen sene mesela durmadan potaya gideyim. Hani Türkiye'de atletiktim ona göre. Hani her zaman atıyordum. Gidip hiç floater atmama gerek yoktu ama orada abi öyle olmuyor. Tabii Caster'la eşleşiyorsun, Rudy ile eşleşiyorsun. canım, Onların yani. üzerinden atman lazım Aynen o topu öyle. gelmeden. İşte onu öğrendim. O benim için hani farklı bir silah oldu şu anda. İşte gelişmek istediğim yönlerden biri de yani son 10-15 maç iyi yaptığımı düşünüyorum savunmada. Pick and roll defense. Ya birebir savunmada aslında çok kötü olduğumu düşünmüyorum ama pick and roll defense beni zorluyordu. Onu da son 10-15 maç çözdüğümü düşünüyorum. Hani daha çok artık hani daha çok yukarıda karşıladım. Hani
İşte orada low man diye bir kural var. İşte low man'den hep yardım aldım falan. Onu çözdük orada son 15 maç. Ama sezon başında onu bir çözemedim yani. Çünkü drop defense'le başladık. İşte hani ben şimdi çok iyi bir shot blocker değilim yani. İyi bir blokçu olmadığım için hani benim için zor oluyordu. Drop zorluyor değil mi seni? Evet, drop beni çok zorladı yani. İşte 2 kişiyi aynı anda hani idare etmen gerekiyor ve atletik abi herkes yani. Oradan çeviriyor, buradan atıyor falan. Durdurmak zordu. Dedim ki son 15 maç onu da hani çözdüm. Şimdi yeni koçta yeni daha planlarımız da tabii ki de daha değişik olur. Ben de ona da adaptasyon olmaya çalışacağım şimdi. Dediğim gibi savunmayı geliştirmem gerekiyor her türlü. Onu biliyorum yani. Umarım bu yaz onun üstüne çok çalışacağım. Zaten Orada zaten hakikaten yani bizim de hep gördüğümüz ki aynı şey mesela Jokic'te yaşadı. Aynı şey Sabonis'te yaşıyor. Yani Avrupalı daha estetik uzunların çok sık yaşadığı sorunlardan biri. Sen özellikle 2'ye 1 kaldığında hani kısada mı kalayım, uzun alley-oop pasına mı gideyim? Aynen. Oralarda mesela çok sıkıntı yaşıyordun. Ama şimdi Jokic de aslında bunu artık yapıyor. Daha fazla hedge yaptığın zaman herhalde daha rahat hissediyorsun Evet, kendini değil çünkü mi? hani şöyle- Elini kolunu sokuyorsun o topa. evet, şöyle bir şey var şimdi burada Türkiye'de hani çok zaten Türkiye'de 3 saniye kural olmadığı için hani içeride zaten uzun bir oyuncun varsa yani büyük bir avantajın var yani Avrupa'da. Ama orada şimdi içeride bekleyemiyorsun. Hani drop defense'de beklesen bile işte dediğim gibi 2'ye 1 oynamak zorunda kalıyorsun. Ama orada şöyle bir sistem var. Hani mesela yukarıda karşılarsan falan low man var. Low man'e bırakıyorsun uzunu. Hani o arkayı da corner'la forvet'te 2'ye 1 oynuyorsun. Yani o çoğu mesela yok işler onu yapıyor. Yani Denver onu yapıyor. New Orleans onu yapıyor. Çoğu takım aslında onu yapıyor. Yani low man'e bırakıyor uzunu. Orada daha etkili oluyorlar. Bakalım. Ki Jabari de, Jason Tate de orada yardımcı oluyor herhalde. Sana değil mi? canım. Kenyon da yardımcı oluyor. Evet. Onların hepsi yardım savunmasında çok atletik uzunlar yani. Çok atletik oyuncular. Yok hiç demişken gerek savunma paternleri olarak gerek hücum kullanımı olarak biraz yok hiç biraz Sabonis'e çok benzetiliyor. Herhalde sizin takımda seni öyle bir yere yavaş yavaş konumlandırıyor. Sezonun ikinci yarısında biraz çok daha fazla hani benzer yıllardır tabii seni izleyen seyirciler bunun örneklerini söylüyordu ama takım da yavaş yavaş biraz oralara gelmeye yani seni o tip bir role konumlandırmaya başladı gibi. Yani dediğim gibi abi şeyi verdim ben takım arkadaşlarıma yani o şeyi verdim, güveni verdim yani. Bana verirsen ben veririm sana geri yani. Ben onlara da söylüyorum. Ben hani zaten kendim oynayan bir oyuncu değilim yani. Ben 10 sayı atayım, 15 sayı atayım, işte 6-7 asist yapayım, 10 rebound alayım. Öyle bir oyuncuyum. Ben gideyim 30 atayım her maç, işte 25 atayım. O kafayla hiçbir zaman çıkmıyorum yani maça. Ben 7 asist yapayım, 6 asist yapayım. Takım arkadaşlarım işte bana güvensin. İşte ben onları oynatayım. Öyle bir oyuncuyum. Dediğim gibi onlara da o güveni verdim. Çünkü hani takımda bu şey çok olmadığı için hani dediğim gibi anladın mı? Hani veriyorsun ama hani artık birebir oynadı çok. Takım oyunu oynayamadık yani bu sene. O güveni ben onlara verdim. Onlar da işte bana güvendi. Ben de işte takım onlara o oynatmayı yani onları oynattım yani. Peki orada sınırını nasıl düşünüyorsun? Kaan abi de az önce sordu. Şimdi sen çok yaratıcı bir pasörsün. İnanılmaz estetik paslar veriyorsun. Ama bir yandan da bu bazen çok basit top kayıpları anlamına geliyor. Orada kendine söylüyor musun? Ya da koçlarla iletişimin nasıl o anlamda? Yani daha basit düşünmen gereken alanlar olduğuna inanıyor musun mesela? Tabii canım ya ona kesin yani koçlarla da konuşuyoruz tabii de bu bazen öyle o hatamı yapıyorum onu düzeltmem lazım. Mesela görüyorum yani nasıl söyleyeyim sahada olan çoğu şeyi görüyorum zaten. Hani Koç Salis de söylüyordu bana hani mesela vermiyorum. O zaman ya senin her şeyi gördüğünü biliyorum diyordu. Sadece vermiyorsun diyor hani. Bazen çünkü hani böyle son ana kadar bekliyorum. İşte bazen çok geç oluyor. Hani bazen tam emin olamıyorum. Savunmayı okuyorum. Hani bana mı gelecek, oraya mı gidecek ya da hani versem atacak mı falan. Onları çok düşünüyorum. Onu düzeltmem gereken şeylerden biri. Ama yok hiç gibi yani. Ama yaratıcılık öyle bir şey. Yani o top kayıpları yüzünden o yaratıcılığı sınırlarsan önce sınırları keşfedeceksin. Evet. Sonra onu disipline edeceksin. Mesela Jokic bu sezon top kayıplarını inanılmaz azalttı. Yani zaten çok yapmıyordu. Ama önce sınırları keşfedeceksin. Fakat bunu koçlara ve teknik ekibe ve açıkçası seyirciye ikna etmek de çok kolay değil. Ve takım arkadaşlarına aynı zamanda. Yeni koç da geliyor şimdi. Stephen Silas'ı gördük biz sezonun ikinci yarısında ancak yani ikinci sezonun ikinci yarısında ancak ikna olmuş gibiydi. Şimdi tekrar bu sefer çok daha disiplinli olarak bilinen bir koçu ikna etmen gerekecek. Konuştun mu bu arada Ime Udoka ile hiç? Konuştuk evet. Ya aslında çok komik bir olay oldu. Ben şimdi Amerika'da şöyle bir şey var abi. Hani spam risk diye bir şey var. Durmadan senin numaralar arıyor falan. Yani aç. Merak etme Türkiye'de de var abi. Var değil mi aynı şey? Bilmiyorum ama durmadan senin farklı numaralar var. Ben de açmıyorum. Amerika kadar değildir ama bizde de var abi. Orada abi her gün arıyorlar seni. Yani. Evet. Ama işte arıyorsun, mesaj atıyorlar falan bakmıyorsun. Bende koçun numarası yoktu o zaman. Bana hani mesaj atılıyormuş. Hani ben görmüyorum. Bir de o aralar hattımda bir sıkıntım vardı. Mesajlar hemen gelmiyordu bana. Koç bir kez mesaj atmış ben görmedim. Hani yapıp hani random numara deyip hani bakmıyordum bile. Görmemişim yani. Sonra işte bir yerden mesaj geldi. Tam yemekteydim.
Sonra işte koç işte falan mesaj atmış bana. Ben de dedim ki ya dedim işte o zaman da menajerimle emekliyim. Ya dedim koç. Ben de bu arada koçtan mesaj bekliyorum yani. Arasın beni diye. Çünkü konuştum kendi menajerimle de konuştum Amerika'da. İşte bizim takımın GM'iyle de konuştum. Seni arayacak dediler falan. Hani bekliyorum. Tam da onun oralarda konuşmasını yapıyor. Şu an baktım mesaj atmış. Direkt aradım zaten. Sonra işte hani kusura bakma koç falan dedim. Gerçekten hani numara hem hattımda sıkıntı var hem de hani random numaralar olduğu için çok hani şey yapamıyorum, ilgilenmiyorum çok falan dedim. Sonra işte orada konuştuk. Çok iyi bir insan, yani çok tatlı bir insan yani açıkçası. Orada konuştuk. Ben de işte vakit geçirmemiz gerektiğini söyledi. Hani konuşmamız gerektiğini söyledi. İşte ben de çok heyecanlıyım şu an. Zaten gidiyorum 10 gün sonra. Gidip zaten orada olacak. Onunla vakit geçirmeye en azından yani yemek yemeyi, itman yapmaya beraber. İçin heyecanlıyım yani. Yani John Lucas'ı ve eski model koçları seviyorsan Udoka ile iyi anlaşabileceksin ama zaman zaman karşı karşıya da gelme ihtimaliniz var. Öyle yani öyle. Hayatımız öyle oldu yani. Sert koçları severiz yani. İyi. Ki senin için güzel taraflarından biri hem San Antonio'da hem Boston'da çalıştığında Ime Udoka pasör oyuncularla yani özellikle pasör uzunlarla çok çalıştı. Hatta çift uzun oynattığı çok formasyon var. Bu muhtemelen sana bakışında çok olumlu anlamda etkileyecektir seni kullanma biçimini. Umarım öyle görünüyor şu an. Ama aynı zamanda beklentileri de çok yukarı çıkaracaktır. Yani sen diyorsun ya işte John Lucas sadece iyi yaptığımda alkışlamıyor. Udoka muhtemelen senden çok daha yüksek bir standart bekleyecek. Umarım ya ben her zaman coachable bir oyuncuyum yani o yüzden ne isterse ona göre. Sen de yüksek bir standart bekliyorsan dedin ya hani beni ittirdikleri zaman daha çok hoşuma gidiyor. Ya bu arada muhtemelen onu çok bulacaksın. Geçen sene şöyle Koç Sayes'le bir konuşmamız var. Hani ben dedim ki yani koç dedim bana kız dedim yani. Bana işte herkes içinde bağır dedim. Hani beni yap dedim hani. Beni push et dedim. Hani belki çoğu oyuncu bunu okeylemez dedim hani orada. Çünkü hani nasıl söyleyeyim orada alınırlar hani ben dedim öyle bir oyuncu değilim abi. Amerikalıların kültürü sen daha yakından gördün. Kültürü biraz daha farklı olabiliyor. Farklı, çok daha farklı tabii. Yani çok daha farklı. Orada öyle push'tur, koştur hani sert şey falan yok. Yani yeni dediğin gibi yeni koştuğumuzda falan geliyor yani. Ona dedim hani bana kız dedim yani. Bana bağır dedim. Bana bir hatam varsa söyle dedim, bağır dedim. Ben okeyim yani buna dedim. Ben hiçbir şey söylemem yani dedim. Ben daha çok olurum, motive olurum dedim. Yani o da öyle yaptı gerçekten yani. Peki orada senin için yani bizim için sezonun en güzel maçlarından biri LeBron'la düello yaptığım maçta LA'de. Kaan abi sen yayındaydın. O sabah da hemen Amerikan mutfağa gelip heyecanla konuştuk. Yani bütün Türk seyircinin bu sezonun en keyif aldığı günlerden biriydi. Senin için nasıldı saha içinde? Ya gerçekten benim için çok inanılmaz bir gündü o gün. Gerçekten hani ve hani şöyleydik orada bayağı bir arkadaşım gelmişti Los Angeles'ta olduğu için. Ve hani o gün nedense hani bir şeyim vardı yani. Her attığımı atacak gibiydim yani. Öyle hissediyordum ve işte floaterlar, şutlar işte hepsini soktum. Yani o girdi yani o gün öyle bir şeyim vardı üstünde. Ama son periyot biraz daha değişti. Aslında daha çok atabilirdim ama işte LeBron sonra savunmaya başladı beni. Sonra sonuçta tabii takım bizim ofens değişti, planı değişti. Daha çok işte hani daha kısalarla oynamaya başladık ondan sonra. Ya o maçı kaybettiğimiz gerçekten üzdü bizi ama gerçekten benim için yani hayatımda unutamayacağım maçlardan biri. Yani çünkü şöyle bir pozisyon oldu bir yerde. İlk yarıdaydık. İlk periyot ya da ikinci periyot olması lazım. İşte LeBron dedi ki Thomas Bryant'a dedi ki pardon Thomas Bryant dedi sen. Daha doğrusu tutamıyordu. Aynen. Dedi ki Thomas Bryant'ın takas olmasına sebep oldum be abi. Takımdan yolladılar adamı. Ona dedi ki işte orada dedi Jalen'a daha çok gitti. Alperen zaten yukarıda dedi. İşte şutunu risk et onun dedi. Bir pozisyon ve iki pozisyon sonra attım. İşte arkadan sekti, yukarı çıktı. Aynen girdi. tepeden attın üçlük değil mi? Tepeden girdi. Sonra ben de böyle falan yaptım bizimkilere koçlar. Herkes çünkü böyle bir şey oldu falan. LeBron'u dedikten sonra işte ben onu sokunca ben de LeBron'a dedim ki sen ne oldu sokamaz falan diyordun dedim. O da tamam mı? Hani ne oldu? Hocam krala dur bakalım. Ama o da çok tatlı bir insan olduğu için sonra da işte o da that's tough falan yaptı. İşte orada öyle bir diyalogumuz geçti. Güzeldi. Sonra işte Cedi'nin kankasıyla atışmış. Evet. Sonra seni birebir de aldı. Sonra işte son periyot hani Thomas da savunamıyordu. Gabriel de savunamıyordu. Yani o iyi günümdeydim yani. Sonra oradan tabii LeBron tuttu sonra beni. Zaten 5 oynadı orada. Öyle farklı oldu. Benim için çok güzel maçlardan Onun da gücü biraz daha farklı değil mi? Yani omzu koyduğu zaman herhalde. Yani o bir de şeylere de çok reaksiyon vermediği için fake'lere çok reaksiyon biliyor yani. Herif 20 yıldır oynuyor yani orada. Herif her şeyi bildiği için fake'lere Hiç zıplamaz ya fake'ler. Hiç yani. hiç zıplamıyor ve ellerini iyi kullanıyor abi. Zor yani. Ama inanılmaz yani. Mesela sen dedin ya son çeyrek az top kullan. Yani az şut attın. 33 sayı, 15 rebound, 6 asist, 4 blok. Bir de acayip de blok yaptın. Evet o
maç iyi geçti bizim için ama LeBron tutamadı. 48 sayı attı o da. Top kaybı yaptı bir daha. Fena oyuncu değil o ya. İyi, fena değil. Sonra senin yani güzel sezon içinde güzel taraflardan biri Kevin Durant de işte onun en sevdiği genç oyuncular sorulduğunda senin adını verdi. Herhalde yani televizyondan izlediğin oyuncuların böyle birebir diyaloğunu senin hakkında konuştuklarını duymak garip bir his değil mi? Tabii canım gerçekten yani düşünemez. Yani hayal bile kuramazsın. Sen yani Türkiye'de oynuyorsun hani işte Bandırma'da büyümüşsün. İşte Beşiktaş'a gelmişsin bir yıl Covid zamanı. İşte hani NBA, tabii NBA her zaman benim hayalimde ama hani 18-19 yaşına gideceğimi hiç tahmin etmezdim yani. Yani bir anda oraya gidiyorsun, hayatında düşünsene 2K oynuyorsun, hep onlarla oynuyorsun falan. Oraya gidiyorsun işte seninle diyaloglar, işte hani trash talklar, işte çıkıyor senin hakkında konuşuyor falan. Harika bir yani anı benim için yani anlatabiliyor muyum? Bir de sen tabii 16-17 yaşında bir anda çok acayip çıkış yaptın. Yani ondan önce 16 yaş altında falan öyle en büyük yeteneklerden biri o kadar Yok gözükmüyordu. canım, değildim yani. Tabii yine yani çok kötü geçirmedim Yok, altyapılar ama şey değildim dediğin gibi. Öyle prospect değildim yani NBA için. Ama ya 18 yaşında bir anda yani 17 yaşında üst düzey bir oyuncu olacağı çıkmış ama 18 yaşında lig MVP seviyesine çıkması hani acayip büyük sıçrama orada. Evet orada güzel oldu. Beşiktaş benim için büyük şanstı açıkçası ya. Gerçekten 3 yabancı işte önüme kimse alınmadı falan. O tamamen merkez oyuncu olmayı sana daha iyi öğretti herhalde değil mi? Evet orada gerçekten öğrendim yani. Her şey takım zaten bizim üstümüze kuruldu. Hani işte orada menajerlerin büyük iş yapması 3 tane yabancı sadece kuralı getirdiler bizim menajerlerimiz. Hani 3 yabancı üstüne olmuyor. İşte Alper'in önüne kimse olmayacak. İşte 4 numaranın önüne kimse olmayacak diye konuştular. Bizim için harika oldu yani. Ama senin böyle hep altyapıdan itibaren Bandırma'dan da bahsettin. Yani özellikle daha profesyonel oyunculuğa yaklaştığında Jokic'ten çok röportajlarında bahsettiğini gördük. Onunla birebir eşleşmek nasıldı? Ya yok işte gerçekten her zaman yani karşı karşıya olmak benim için çok inanılmaz bir duygu yani. Bir maç çok kötü oynadım. İlk ev maçımızda ona karşı çok yani atamıyorum abi. Hani bir de şimdi yok hiç çok savunma yapan da bir oyuncu değil. Hani böyle yani çok inanılmaz bir savunmacı değil ve ona rağmen atamıyordum yani. Girmiyor. 5 sayıyla falan çıktım o maçta. Galiba biz yayınladık o maçı. Faul problemine girmiş olabilir misin? Çok ya da top kaybını mı yapmıştın hatırlamıyorum da bir tane Top yok işte kaybı maçını olabilir, vermiştik evet. aynen. O maç çok kötü oynamıştım ama ikinci maç zaten en son maçımız. Son ev maçımızdı Denver. O maç evet o karşı çok daha motive oldum. Çünkü o maçı kötü oynadıktan sonra hani bir şeyleri artık toparlamam lazım dedim. Ve yok içinde zaten sakattı. 3-4 maç oynamamıştı. İlk maçıydı bize karşı. Çok güzeldi yani. O maçta benim bu sezon unutamadığım maçlardan biri. Çünkü hani ona karşı onun gibi performans yaptım yani. Sergiledim. Ya benim için güzel bir duyguydu. Peki yani. çok onu ekranda izledin. Sahada gördüğün yok hiç ekrandakinden farklı ne yapıyor? Yani neden durdurulması bu kadar güç bir oyuncu? Şu anda durdurulması imkansız görülüyor. Ya yani. bak gerçekten öyle ya. İnanamazsın hani çok ne dersin ki şunu çok iyi yapıyor ne şunu çok iyi yapıyor diyemiyorsun. Hani her şeyi çok iyi yapıyor ama hani böyle şunu durduramazsın bunu yapamazsın diyemiyorsun. Mesela iki double şey getiriyorsun abi. Sıkıştırma getiriyorsun pas veriyor abi. İnanılmaz paslar veriyor. Birebir zaten tutma ihtimalin yok. Direkt itiyor seni potaya yani götürüyor. itiyor ağır zaten hani yani Acayip iri olduğu için. ağır ama çok acayip yön değiştiriyor. Evet ön geliştiriyor. Zaten onun da floaterları çok iyi abi. Tutması zor yani her şey. Mesela biz Denver'da ilk oynadığımız mesela double team getirmedik biz. Ben dedim ki hani ne yapacağım tek başıma yani. Zor yani abi. Yani düşünsene bir de yani çok geniş olduğu için topuna şey de yapamıyorsun, hamle de yapamıyorsun. Zaten MVP olmuş 2 yıl üst üste. Her şeyi de çalıyorlar yani orada şimdi ona karşı bir saygı var yani NBA hakemlerine. Dokunmak da hani sert şey yapmak da zor. Yani dediğim gibi yani tutması gerçekten inanılmaz. Şimdi şut atmaya başladı abi playoff'larda. Zaten kaçırmıyor abi şut atıyor attıkları şutlar. İnanılmaz bir oyuncu. Bir de oyunu gittikçe damıttıkça bu sene öyle rafine hale geldi ki hata yap yani dokunduğu her şeye değer katıyor. Yani En kötü oynadığı maç o maçtır biliyor musun? Bizim maçımızdı. Bak gerçek söylüyorum. ve artık az değerli işte yapmıyor. Hep çok değerli bir şey yapıyor yani. Aynen öyle abi. Nasıl olmayacaksın abi? Zaten atıyor. Şutu zaten atmıyordu. Sezon başından böyle şut bir şey yok yani. Bir yerden sonra All-Star'dan sonra atmaya başladı artık her şeyi. Sokuyor da yüzdesi çok yüksek. Nasıl çok zor abi. Şampiyon Bu arada- olacak mı sence? Bence olacaklar. Yani gibi. Denver Finali Miami konuşuyoruz. serisi. Finali konuşuyoruz. Onun başarılı olması bence senin için de çok yani Sabonis için de biraz geçer ama bence yok iş daha büyük örnek. Onun başarılı olması senin açısından da çok önemli. Çünkü bu hani ne olursa olsun herhangi bir yerde zihinsel devrim olması için çok iyi bir ana örnek olması gerekir. Jokic gibi oynayan yani 5 numaraya top emanet edilebilir ve onun kararlarına güvenilebilir fikri
en üst düzeye çıkarsa bu senin oynamak istediğin stil açısından da çok Tabii benim verimli için olacak. gerçekten iyi olur. Yani sonuç olarak aynı tip oyuncularız Jokic'le beraber. Ve hani bence NBA'deki bu mentaliteyi değiştirebilir. Çünkü hani eskiden zaten böyleydi. Yani daha çok uzunlar, hep işte post-up, işte şakın zamanları falan. Sonra değişti bu. İşte daha çok kısaya ağırlıklı şeyler olmaya başladı. Ama bence yine mentaliteyi değiştirebilir yani yok için. Yani Denver'ın şampiyon olması açıkçası. Final için ne diyorsun peki? Abi şöyle bir hani avantajı var Denver'ın, oynamadı 10 gündür. Yani dinleniyorlar ve kaçıncı maç oldu? 100 maçlara, yani 100. maçlara geldi şu anda. 10 gün peki biraz fazla değil mi sence ya? Ritim Bence kaybeder mi? fazla ama işte Ritimden koparabilir hakikaten. nereden, nasıl, ne şey yaptıklarını bilmediğimiz için, nasıl idman yaptıklarını bilmediğimiz için. Belki de ona göre idman yaptılar yani. Koştular belki her gün işte o maç temposunu yakalamak için. Yani bilmiyorsun ama tabii büyük bir ara şöyle bir sıkıntı var Miami içinde. Yani çok yorgunlar abi. Yani bir önceki Milwaukee ile oynuyorsun zaten, en sert takımlardan biri ligin. Ondan sonra Boston'da oynuyorsun. 3-3'ten 4'e şey yapıyorsun. Yani yorgun olacaklar diye düşünüyorum. Peki Ama rakım etkiler mi? rakım abi %100 etkiler. Yani rakım orada. Onu hep soruyor seyirciler. Gerçekten etkiliyor mu? Rakım en büyük abi orada, yani Denver'ın avantajı abi. Denver'da nefes alamıyorsun abi. Yani öyle böyle değil yani. Biz ilk gittik, biz orada işte 2 maç üst üste oynuyorduk. 5 gün orada kaldık. 4-5 gün orada kaldık. Yani ben çıktım ilk 7 dakika falan nefes alamıyordum yani. Öyle bir rakım yüksek ki, bir de şimdi Miami'de sıcak bir yer olduğu için yani. Yani çok zor olacak bence Miami için. Lakers için de aynısı oldu. Ben Denver'da abi bir maç kazanmak zor yani. Çok Ki zor. Denver genelde Lakers serisinde de öyle. O kadar hızlı başlıyorlar ki maça ve böyle Jokic maçın başında direkt hızlı hücuma çıkarıyor takımı. Muhtemelen Nefes alamazken boğalım Aynen, bunları. yani kondisyon, zaten Jokic'in kondisyonu aslında öyle görünmese de çok güçlü. Çok yorulmuyor yani Jokic. Evet, tabii canım 48-45 dakika top oynuyor yani. Ve Gerçi- maç sonu hala doğru kararı veriyor Gerçi yani. Lakers serisinde o da fazla zorladığı için son çeyreklerde o da öldü ya. Bir maç çok kötü öldü özellikle. Bayağı evet. Aynen. İyi olaylardan bir şey, Denver'da rakım çok yüksek olur. Denver'da her yerde oynayabiliyor abi. Miami'de oynar, Lakers'da Tabii. oynar, her yerde oynar ama Denver'da oynayamıyorsun abi. Çok zor yani. Orada peki şeyi soracağım sana yine eşleşmelerden. Hani Jokic'i biliyoruz çok zor olduğunu, durdurulamadığını. Senin böyle şaşırdığın, yani bu oyuncuyu tutmak da çok zormuş dediğin kimler oldu oynarken? Hani sezon içerisinde. Abi Joel Embiid zaten inanılmaz bir oyuncu. Hem şut atıyor hem işte zaten çok güçlü ve Joel Embiid çok fiziksel oyuncu abi. Hani Jokic de fiziksel oyuncu ama Jokic o kadar da değil, daha hani daha akıllı, daha şey oynuyor yani. Temassız oynuyor. Temassız kaçınıyor yani. Bir de Joel çok büyük değil mi? Joel abi hem çok büyük hem de çok fiziksel abi yani. Hem onun savunmasını tutacaksın, işte şutuna tutacaksın, işte içeriden zaten uzun. Yani çok büyük olduğu için Joel Embiid diyebilirim yani. Bir de dokunsan yani hemen faul gösteriyor. Evet abi, de dokunamıyorsun, elini hiçbir yere koyamıyorsun. Hakemlerle o açıdan ilişkin nasıl? Çünkü genç oyunculara genelde daha fazla faul çalarlar. Sen de faul problemine giriyorsun. Abi yani tabii ben şimdi dediğim gibi o şeyleri daha öğrenemediğim için hani sezon başında o savunma pozisyonlarını nerede duracağım falan, yani kötü yakalanıyordum. İşte savunma şeylerine, kapatma follerine falan çok yakalanıyordum. Ama tabii dediğin gibi ilk yıl, ikinci yıl hakemler yani kötü davranıyor sana açıkçası. Direkt çalıyorlar. Direkt her şeyine çalıyorlar yani. Yani benim yaptığım herkes yapıyordur ama bana mesela daha çok çalıyor yani, anladın mı abi? Yani kötü aslında ama yapacak bir şey yok yani. İçin oyuncuyu çok down eden bir şey abi. Hani Ama adapte olmak böyle öğreniyorsun. Evet. abi. öyle, Bir de kişisel ilişkiler muhtemelen gelişiyor bir noktadan Tabii sonra. canım. Artık hakemleri tanıyorsun bir nokta. Yani kim neyi çalıyor, kim neyi çalmıyor daha iyi görüyorsundur bir Tabii canım. noktadan Ya sonra. mesela ben ilk yılımda mesela hakemler hani ref diye sesleniyordum. Mesela bana oradan diyorlar ki mesela Kyle Anderson, işte Rudy Gobert falan bana diyordu sakın diyordu öyle seslenme diyorlardı yani. İsimleriyle söyle. Çünkü zaten maçtan önce bizim şeylerimizde yazıyorlar hakemlerin isimlerini. Ona göre işte konuşuyorsun onlarla yani. Çünkü yani düşünsene abi, bana da geliyor biri, sen hani player falan diyor yani. Düşünsene kötü hissedersin yani. Ona da aynı şey gibi. Ondan sonra o ilişkileri yakalıyorsun tabii orada. Scott Foster falan özellikle aman ref dememek lazım. Scott demek lazım. Mr. Brothers. Aynen, Tony Brothers. Orada Embiid'den çok konuştuk, Jokic'ten. Son olarak seyircilerimiz de çok merak ediyordur muhtemelen. Hep bu Türkiye'de de tartışılan bir konu oldu. Hakimle ilişkin bu sezon nasıldı? Yani daha fazla görüşebildin mi? Beraber çalışma şansı buldun mu? Sana neler anlattı? Ya bu sene çok çalışamadık açıkçası ama geçen sene çalıştık birkaç defa. Ama maçlarımıza geliyor, durmadan konuşuyoruz. Ama hakim birazcık daha hani yarı işte Londra'da yaşıyor, yarı Houston'da yaşayan şey olduğu için hani geldik yine maçlarda görüştük, konuştuk. Zaten bu sene daha çok süre aldığım için hani öyle bir şeyimiz de yoktu. Geçen sene daha hani az süre alıyordum, çalışabiliyordum.
Ama bu sene daha bir şey oldu. Umarım seneye belki neden olmasın yani. Yılın 3-4 ayını da Ürdün'de geçiriyor galiba. Evet. Ürdün'de bir evi var çünkü. Hala oynuyormuş ama. Çok masa tenisi Ya oynuyormuş. bu arada masa tenisi değil. Geçen sene bize idman yaptığımız abi. Benim gibi idman yaptı abi ya. Harbi mi? Yani stretch'ini yaptı bir kere. Çok şey geldik işte sahaya. Stretch'ini yaptı, işte ısınmalarını yaptı. Ya benim gibi idman yaptı. Ben ne yapsam o da onun aynısını yaptı yani. Ve kaç yaşında abi ya. Footwork hala orada ama değil mi? Ya. Hiç unutmamış yani o ayak hareketlerini. Futbol hiç şey değil yani. Hiçbir şey eksilmemiş gibi abi. Normal oyuncu gibi oyun çıktı, şey yaptı yani. Peki son olarak da şeyi soralım kapatırken. Milli takımla geçen sene, milli takım arkası NBA yapmak senin için nasıl? Sonuçta milli takımda da daha farklı bir merkez oyuncu rolün var ve orada biraz daha klasik uzun gibi de oynayabiliyorsun. Bu NBA milli takım dengesini nasıl düşünüyorsun kafanda? Ya ben ortama çok çabuk uyum sağlayan bir insanım. Yani milli takımsa milli takım orada ona göre oynuyorum. İşte NBA'se NBA'de ona göre oynuyorum. Ya NBA daha çok benim basketbolum. Çünkü ben hani buradayken de hani yapıyordum o hareketleri falan ama sonuçta daha kısıtlı yapıyordum. Ama şimdi orada daha rahatsın. İşte kort sana göre hani büyük, daha buradaki kortlara göre daha büyük oranın kortu. Ya ona göre orada daha çok kendimi buldum diyebilirim. Tabii burada da hani şimdi milli takımda biliyorum ne kadar sorumluluğum olduğunu ve hani her zaman elimden gelen en iyisini yapacağım milli takım için. Ve altyapılarda da zaten full yani kendi yaşında oynuyordum. Bir yaş büyük yaş şeyimde oynuyordum. Yani dediğim gibi milli takımın her zaman benim için ayrı bir yeri var. Ve geçen sene aslında milli takımdan NBA'ye gitmem çok güzel oldu benim için. Çünkü şöyle bir şey var abi, yazın maçımız yok yani. 5 ay, şimdi Nisan'da bitiyor sezonumuz. 5 ay, 6 ay hiçbir şey yapamıyorsun abi. Ve milli takımda o işte idmandır, o maçlar bana çok iyi geldi. O sertlik işte. Rekabetçi maçlar. Tabii canım, rekabetçi şeyler. Ve zaten abi Rudy'ye karşı oynadık işte, Hernan Gomez'e karşı oynadık. Hep NBA oyuncularına karşı oynadık yani yine milli takımda da. Şanssızlık oldu. İşte son anda yani son anda dedim başa baş götürme maçı çok talihsiz olaylardan dolayı kaybettik. Ama aslında milli takımda yani yeni bir oluşum yani. Şu an oyuncularla alttan işte biz geldik, işte zaten Cediler, Furkanlar vardı. Yani birbirimizi daha inanıyoruz. Bence yani umarım ileride milli takım için çok güzel şeyler olacak yani. Evet. Ama dediğin gibi herhalde NBA hala senin daha basketboluna uygun. Daha orada pasörlüğün, açık alan, yaratıcılığını kullan. Avrupa'daki basketbol daha işte uzunların hala alçak posta olduğu basketbol biraz daha farklı herhalde. Tabii canım, yani Avrupa'da bir kere abi o kadar özgür değiliz NBA'deki kadar yani. Avrupa mentalitesi farklı her zaman yani NBA'ye göre. Bir de sadece sağdan değil, 3 sayı da biraz daha yakın ya Avrupa'da. Evet. Daha dar bir alanda Daha dar oynanıyor. bir alan var, aynen öyle. Kısalar daha birebir üzerinden az üretiyor. Tabii falan. canım. Avrupa daha çok takım oyunu ama orada Daha birazcık daha strateji. şeye geliyor, evet. NBA'de birazcık daha one on one şeylere Tabii, kalıyorsun. bireysel. Birebir atışlara kalıyorsun yani. Sorun var mı Kaan abi? Yok, sadece son olarak şeyi soracağım. Bu sene artık takım da yani işte draftları yaptı. Yani bu sene de erken bir seçim yapacaksınız ama Udoka ile birlikte biraz daha artık bunu sonuçlara dönüştürmek isteyen bir yapı olduğu belli. Bu ekstra bir baskı da getirecektir. Bu sezonla ilgili ne düşünüyorsun? Artı yani sen kişisel olarak da sürekli çalışıyordun. Burada dedi hani 5 aydır maçımız yok diyor ama işte buradan idmana gidecek yani. Hem kendi kişisel olarak bireysel beklentin hem de takım olarak da artık bir sonuca dönüştürmek lazım bazı şeyleri. Oradaki beklentin ne bu sezonla ilgili? Abi dediğim gibi şu an her şey yeni yapılanmaya gidiyor. Üstüne işte yeni oyuncular, yeni koçlar, yeni staff, işte değişiklikleri falan olacak. Dediğim gibi umarım buna iyi bir uyum sağlarız biz de hızlı bir şekilde. Çünkü hani zor bizim için düşünülürse yani. Çünkü 2 yıldır ve öğrenme sürecinde aynı staffta çalışıyorum ve şu an her şey değişiyor. Umarım iyi bir oraya fokus olacağız. İyi hemen adapte olacağız oraya. Ve bizim için iyi bir sezon geçmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü artık işleri göstermemiz gerekiyor ve takımda abi çok yetenekli oyuncular var yani. İnanılmaz yetenekli oyuncular var. Yani bunu artık o sahaya dökmemiz lazım. Eric Gordon ayrılırken şey demişti çünkü. Hiç gelişme olmadı demişti. Biraz acımasızlık etti belki ama herhalde artık en azından sonuç anlamında bir gelişme bekliyor herkes. O da çok mutlu değildi. Tabii bir anda maçın sonu sinirli şeyine o öyle bir konuşma yaptı. Tabii çünkü abi bazen duygularını kontrol edemiyorsun yani. O an ne düşündüysen işte sonra pişman olabiliyorsun. İşte o da o anda öyle bir şey yaptı. Biz de abi maçtan sonra çok sinirleniyoruz sonuç olarak. Yani yeniliyorsun yani. Kolay bir şey değil yani. Loser değiliz sonuç olarak orada. Hani o yüzden o psikoloji gerçekten zor durmadan yeniliyorsun. Üstüne diğer gün sabah idmana gidiyorsun. Hani işte bir daha yeniliyorsun. 15-13 maç hani mesela üst üste yenildik falan. Yani çok Artı 30 küsur yaşındaki bir oyuncu için biraz daha... Yani bir de şöyle düşün, Eric Gordon hep şeyde yani hep playoff takımlarında ve inanılmaz önemli roller alan bir oyuncu ve bu sene o rolü alamadı yani. Ve böyle bir genç takımda o rolü alamayınca tabii ki de o da yani dedi yani ne oluyoruz yani dedi.
O zaman onun için de farklı bir deneyimdi. Farklı bir şey oldu. Ama başarı hedefi bu sezon var. Repertuara peki yeni bir atış ekledin mi? Düşünüyor musun? Yani bu floater tarzı bir denemen var mı? Floater zaten artık yani onu ekledim yani şeylerim ama daha çok artık şut atmam gerektiğini biliyorum. Hani işte pick and pop'lar çünkü yeni koçta hani onun sistemini daha farklı olduğunu biliyoruz yani. Daha çok hani stretch five gibi oynuyorlar yani. O yüzden ona göre işte ne isterse daha çok şutumu geliştirmem gerektiğini biliyorum. İşte mid range şutlarıma da çalışıyorum bayağı. Umarım bu seneye daha çok. Üçlükte ekstra idman yaparken yani şeyi falan düşünüyor musun? Mesela stilini değiştirmeyi falan yoksa nasıl bir idmanın var? Yani daha fazla üçlük atmak istiyor musun bu sezon? Bu sezon çünkü az kullandın ikinci Bu sezonda. sezon evet az kullandım. Aslında şöyle bir yer oldu. Bir ara benim üçlük yüzdem çok düşüktü. 18'de falan atıyordum. Ama sezonu iyi bitirdim. %28 ya da 33 o civarlarda bir şey bitirdim. Yani bir ara koçla da şöyle bir konuşmamız oluyordu hani. Hani daha çok hani sen hani zaten röportajında var hani pas ver diyor hani mesela boş kalsan hani kendi adamın diyor oldu ve yani paint'te değilse diyor sen pas ver diyor yani ya da şut atma diyordu yani açıkçası. Yani çok zorladım ama. Çok zorladım ama hani öyle diyordu. Yani sonra Atma evladım. Evet sonra bu beni motive etti abi. Hani bu tercihimiz değil falan deyince ben dedim abi ben kendime hani güvenimi kullanarak atacağım yani dedim. Ben o an hani fokus olup bir anda kaldırıp atacağım. Çünkü eskiden çok düşünüyordum. Hani atsam mı atmasam ama o ikisini kaçırıyorsun abi öyle düşünce. Tabii. NBA'de öyle hiç düşünmemek lazım değil mi? Sonra 18'den o %30'ya çıktı. Koç böyle diyordu. İşte hani atma %18 işte hani daha çok yüzdeli olanlar atsın gibiye getirmişti. Sonra %30'ya çıkınca koç da dedi ki bir toplantıda. Tamam dedi artık dedi atabilirsin dedi. Artık dedi %18 diye bir şey yok %33'e çıktın herhalde. Artık hani boş sandalye düşünme at dedi yani. O özgüveni bana aslında hani koçla çok şeyimiz olmuş olabilir ama gerçekten şu ana kadar bana çok yardımcı oldu. Hem savunmada hani hem işte üçlükte hem o paslarımda o özgüveni o bana verdi yani. O bana dedi ki sezonun başında da ben dedi bu pasları sen dedi şey hissediyorsan dedi. Verdiğin pasları işte hani. Bel arkası. Aynen bel arkası. Kendini iyi hissediyorsan dedi verdir. Benim hiç problemim yok dedi. Ve zaten bazen o kötü pas verdiğinde alkışlıyordu beni yani. Ya o özgüveni verdi bana hiçbir zaman şey yapmadı yani. Ama daha fazla üçlük bekliyorsun kendinden. Evet seneye inşallah daha çok kullanacağım yani. Orada yüzdeyi de takipte olacağız. Amerikan Mutfak Seyircisi de artık duyduğu yüzdeyi takipte olacağız burada. Bu sene de artık düşünmeden işte doğru şut satacağım yani. Çok teşekkür ederiz Alperen. Hani buraya kadar geldin ederim. idman Çok temposu eğlenceli içinde. oldu. Evet. Hani senden hem sezon dinlemek, kendi gelişimini dinlemek bizim için çok güzel ve dediğim gibi seyircilerimiz de çok soruyordu. O yüzden dileriz seni burada All Star olunca, NBA şampiyonu olunca da ağırlarız ve böyle farklı şeyleri konuşuruz. İnşallah o günlerde geliyor. Tekrar başarılar, daha doğrusu başarıların devamı diyelim. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Alperen Şengün'ü bugün programımızda ağırladık efendim. Amerikan Mutfak'ta bir yandan final serileri devam ediyor. O bir yandan da özel bir konuğumuz vardı bugün. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.